Merhaba gezgin dostum, ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Şimdi seni Thames Nehri kıyısındaki denizcilik hazinesine, Greenwich'in UNESCO Dünya Mirası alanında sergilenen Cutty Sark yelkenlisine götürüyorum. Bir zamanların en hızlı çay kliperi, bugün cam bir kalkanın üzerinde havada asılı duruyor gibi. Güverteden şehre bakarken rüzgarın sesiyle, kalbinde küçücük bir macera dürtüsünün kıpırdadığını hissediyor musun? Hadi, bu efsane geminin İzini birlikte sürelim. Burası ne? Neden önemli? Cutty Sark yelkenlisi, 19. yüzyılın sonundaki çay ticareti yarışlarının yıldızlarından biri. İnce gövdesi hız için tasarlandı. Direkler, serenler, arma ve yelken alanı hep aynı hedefe hizmet ediyor. Rüzgarı yakalayıp Atlantik'i ve Hint Okyanusu'nu rekor sürelerde aşmak. Bugün gemi, Londra'nın denizcilik mirasını yaşatan en çarpıcı tanıklardan biri ve ziyaretçilerini güvertesine, kameralarına, dümenine ve denizcilerin günlük hayatına davet ediyor. Nerede, nasıl gelinir? Cutty Sark, Doğu Londra'da, Greenwich'in merkezinde, özel kuru havuzda yer alır. Konum ulaşım açısından rahattır. Docklands Light Railway hattındaki Cutty Sark istasyonunda indiğinde birkaç dakikada geminin önündesin. Nehirden gelmeyi sevenler için iskelede yakındır. Greenwich Pazarı, Ulusal Denizcilik Müzesi, Kraliyet Gözlemevi ve Queen's House yürüme mesafesindedir. Tek bir günde denizcilik tarihi, astronomi ve sanat dolu bir rota yapabilirsin. Ziyaret süreni 1 ile 2 saat aralığında planlamak çoğu gezgin için idealdir. Ne zaman gitmeli? Sabah sakinliğinde güvertede adımların sesini duymak bambaşka bir keyif verir. Öğleden sonra ışık, bakır alaşımlı kaplamanın üzerinde sıcak bir parıltı yaratır. Hafta içi günlerde kalabalık daha azdır. Hafta sonu ziyaretlerinde, özellikle öğleden sonraları yoğunluk artabilir. Yağmur yağarsa telaş etme. Sergileme düzeni kapalı alanları da içerir, üstelik geminin altına, yani bakır kaplı karinanın altına inip, balığın gözünden bir bakış alma şansın olur. Tarihsel bilgi ister misin? 1869 yılında İskoçya'nın Dumbarton kentinde inşa edilen Cutty Sark, armatör John Jock Willis'in siparişiydi. Tasarımcı Hercules Linton, hız ve dayanıklılığı bir araya getiren kompozit gövdeyi geliştirdi. Demir iskelet üzerine ahşap kaplama sayesinde ağırlık azaldı, sert denizlerde form korundu. İlk seferine 1870 yılının Şubat ayında Londra'dan Şanghay'a doğru çıktı. Geminin adının kaynağı, şair Robert Burns'un Tam O'Shanter şiirindeki kısa gecelik anlamına gelen Cutty Sark'tır. Pruva'da gördüğün Nani adlı figür, bu hikayenin cadısını temsil eder ve elinde bir at kuyruğu tutar. Şimdi nefesleri tutalım. 1872 yılının meşhur çay yarışında, rakip Thermopylae ile omuz omuza koşarken, Cutty Sark uzun süre öndeydi. Ancak fırtınada dümenini kaybetti. Mürettebat denizde geçici bir dümen yapıp yola devam etti. Ama ipi göğüsleyen Thermopylae oldu. Yine de bu inat ve denizde tamir becerisi, geminin ününü büyüttü. Buharlı gemilerin Süveyş kanalı üzerinden avantaj kazanmasıyla Cutty Sark çaydan yüne geçti. Avustralya ile Britanya arasındaki seferlerde hız rekorlarıyla adından söz ettirdi. Geminin üstünde neleri görmelisin? Önce Pruva'daki Nani figürüne yaklaş. Elindeki at kuyruğu, şiirdeki kovalamacayı ve son anda koparılan kuyruğu anlatır. Sonra güverte boyunca ilerle, çarkçının dümenine elini koy ve direklerin altında başını kaldırıp arma ormanına bak. Aşağıda mürettebat yaşam, alanlarını gezerken dar ranzaları, küçük mutfağı, depoları hayal et. Kuru havuzda, cam çatının altında, bakır alaşımlı karinanın parlayan yüzeyini yakından izle. İnce su hatları, hızla yarışmak için çizilmiş bir kalem, izi gibi, fotoğraf için en etkileyici kareler, geminin altındaki yürüyüş yolundan karinanın kıvrımını tam kadraja aldığın anlar. Ziyaretçi rehberi ve bilet meselesi. Cutty Sark yelkenlisi, ücretli bir müze gemidir. Biletleri çevrim içi olarak Royal Museums Greenwich üzerinden almak hem daha hızlı giriş sağlar hem de yoğun günlerde planını garantiler. Açılış saatleri genellikle sabah saat 10 ile akşamüstü saat 5 arasındadır. Son giriş kapanıştan biraz önce yapılır. Aralık ayının 24'ü ile 26'sı arasında kapalı olabildiğini not et. Ziyaretini tek başına yapabilir, müze görevlilerinin kısa anlatımlarına katılabilir ya da rehberli turları tercih edebilirsin.
Erişilebilirlik durumunu merak ediyorsan içini rahat tut. Gemiye ve sergilere asansörle erişim bulunur. Oturma alanları, erişilebilir, tuvalet ve işitme döngüsü gibi olanaklar mevcuttur. Çocuk arabalarıyla gelen aileler ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için rota planlaması yapılmıştır. Yanına rahat tabanlı bir ayakkabı, serin günler için ince bir üstlük ve fotoğraf makinesi alman yeterli. Güvertede rüzgar, hissi artar. Özellikle akşamüstü saatlerinde bu hoş serinlik bir katman kıyafeti isteyebilir. Efsaneler, inanışlar dersen, denizcilerin dili burada fazlasıyla konuşur. Figür başları, bir geminin ruhu sayılırdı. Mürettebat, sert denizlerde şans getirsin diye onlara dokunur, bazen fısıltıyla selam verirdi. Nanni'nin hiddetli bakışı ve elindeki kuyruk, cesaret ile sınırı aşmanın ince çizgisini hatırlatır. İsmi bile bir kıyafetle, yani kısacık bir gecelikle anılan bir gemi düşün. Deniz insanı böyle ayrıntılardan uğur çıkarır, hikayeyi yol arkadaşına dönüştürür. Peki bu gemi burada nasıl bu kadar parlak ve canlı duruyor? 1907 yılında, büyük bir konservasyon projesi sürerken çıkan yangında ciddi hasar oluştu. Neyse ki direkler ve çok sayıda orijinal kaplama o sırada depodaydı. Bugün Greenwich'te gördüğün geminin çok büyük, bir bölümü hala orijinaldir. Üstelik mühendislik bir kararla gövde 3 metre kadar yükseltildi. Böylece ağırlık omurgadan alınıp çelik bir beşiğe aktarıldı ve ziyaretçiler geminin altından yürüyerek bakır karinanın çizgilerini seyredebilir oldu. Bu, dünyada çok az yerde deneyimleyebileceğin bir bakış açısıdır. Ne kadar süre ayırmalı, nasıl gezmeli? Dışarıdan izleyip fotoğraf çekmek için 45 dakika ile 1 saat yeter. İçeri girip gönlünce vakit geçirmek istersen 1,5 saat ideal. Denizcilik meraklısıysan 2 saate kadar planla. Arma parçalarını, seyir aletlerini, kargo örneklerini ve tayfaların kişisel eşyalarını sindire sindire gör. Çocuklarla geliyorsan, güvertedeki etkinlik noktaları ve anlatımlı kısa gösterimler ilgilerini canlı tutar. Yükseklikten, hoşlanan maceraperestler için direkt tırmanış deneyimi dönem dönem sunulur. Rezervasyon ve uygunluk durumunu önceden kontrol etmek gerekir. Yakınlarda başka ne var? Ulusal Denizcilik Müzesi ücretsizdir ve deniz öykülerinin sonsuz arşivini sunar. Tepedeki Kraliyet Gözlemevi, başlangıç meridyeni çizgisinde fotoğraf verme ritüelini yaşatır. Queen's House, mimarisi ve koleksiyonuyla zarif bir mola sağlar. Greenwich pazarında sokak lezzetleri ve tasarım standlarıyla nefeslen, ardından nehir kıyısında kısa bir yürüyüş yap. Gün batımında Canary Wharf silüeti, geminin serenleri üzerinden farklı bir Londra resmi çizer. Neden görülmeli? Çünkü Cutty Sark, yalnızca bir gemi değil, insanoğlunun rüzgarla, kurduğu eski bir anlaşmanın hala duyulan yankısı. Güvertede yürürken aklından şu geçer, buradan bir zamanlar çay sandıkları, yün balyaları, hikayeler ve umutlar geçti. Pruva'daki figür, sana göz ucuyla bir soru sorar. Yolculuğun sürprizi mi, varışın huzuru mu? İkisi de. Ve bu ikili duygunun tam ortasında, Londra'nın bugünüyle dünü birleşir. Kimler için uygun? Aileler, tarih ve mühendislik meraklıları, fotoğrafçılar, denizcilik sevdalıları, romantik bir gün arayan çiftler. Engelli ziyaretçiler, için erişim olanakları güçlüdür. Kalabalıktan yorulanlar, sabah erken saatleri seçebilir. Çocuklar için anlatımlar canlı ve akıcıdır. Yetişkinler için de detay dozu tatmin edicidir. Pratik öneriler, hava değişken olabilir, hafif yağmurluk veya küçük bir şemsiye işe yarar. Güvertede rüzgarı seversin ama serinlik için ince bir katman bulunsun. Biletini çevrim, içe al. Özellikle hafta sonu ve okul tatillerinde bu büyük kolaylık sağlar. Ziyaretini Ulusal Denizcilik Müzesi veya Kraliyet Gözlemevi ile birleştirerek tam gün bir Greenwich turu planla. Şimdi kendine sor. Bu bakır karinanın altında, durduğunda yalnızca bir müzeyi mi geziyorsun? Yoksa rüzgarın çağrısına kulak veren bir çağın cesaretini mi? Belki de ikisi birden. Çünkü burada bir gemi, bir şehrin ve bir denizin ortak hafızasına dönüşüyor. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Bu anlatımı beğendiysen kanalı takip etmeyi unutma. Bir sonraki keşifte yine buluşalım. Yeni bir liman,
Yeni bir rota, yeni bir hikaye seni bekliyor. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.